Düşünsene, elinde insanlığın, evrenin ve ruhun nasıl çalıştığına dair kusursuz bir mimari plan var. Hı hı. Ama yüzyıllar boyunca birileri gelip bu planın parçalarını koparıyor, işte bazı sayfaları çocuk masallarının içine saklıyor falan. Geri kalanını da yakıyor tabii. Aynen öyle, yakıyorlar. Sonra da sana sadece birkaç sembol gösterip şey diyorlar, işte gerçek bu, bunu sorgusuz sualsiz kabul et. Kesinlikle çok sinir bozucu bir durum. Değil mi? Yani eğer bu fikir seni de rahatsız ediyorsa sevgili dinleyici ve o orijinal, sansürsüz plana dair bir şeyler bulmayı arzuluyorsan bugünkü derinlemesine incelememiz tam da bunun üzerine. Çok doğru bir giriş oldu. Çünkü bugün masamızda hani öyle sıradan bir tarih veya felsefe kitabı falan yok. Ne var peki? H.P. Blavatsky'nin 19. yüzyılda ortalığı gerçekten sarsan eseri Peç Sessiz İsis, yani Isis Unveiled'ın ikinci cildini inceliyoruz bugün. Oo, çok ağır ve derin bir metin. Öyledir. Bu metin aslında antik dünyanın gizemlerini, Doğu felsefesini ve Batı teolojisini birbirine bağlayan o kaybolan köprüleri yeniden inşa etmeye çalışıyor. Yani bugünkü görevimiz o antik filozofların, mistiklerin hani bugün unutulmuş olan o büyük sırlarını masaya yatırmak, değil mi? Aynen öyle. Bu büyük sırları neden ve nasıl sorularıyla yeniden açığa çıkarmayı hedefliyoruz. O zaman lafı hiç uzatmadan o büyük soruyla başlayalım. Dinliyorum. Yani eğer ortada evrenin ve ruhun mekaniğini açıklayan bu kadar derin bir ezoterik bilgi varsa, neden bugün bu sırlar bizim için genel geçer doğrular değil? Çok haklı bir soru. Hani neden bu bilgileri biz okullarda, felsefe derslerinde temel gerçekler olarak öğrenmiyoruz? Her şey nerede koptu? İşte Blavatsky bu kayıp bilginin izini sürerken bizi çok spesifik bir tarihe götürüyor. Milattan sonra 389 yılına. 389, İskenderiye falan mı? Kesinlikle İskenderiye. Metin burada insanlık tarihi için inanılmaz bir kırılma noktası yaşandığını iddia ediyor. Neden? 389 sıradan bir tarih değil. Yani ne oldu o yıl? Çünkü İskenderiye o dönemde Mısır teosofisinin, Yunan filozofasının ve Doğu kabalasının tek bir potada eridiği muazzam bir entelektüel merkez. Bir nevi antik dünyanın Silikon Vadisi gibi, yani bilginin merkezi. Harika bir benzetme. Yeni Platoncu okulun zirvesi diyebiliriz orası için. Ama Blavatsky, dönemin Roma İmparatoru'nun İskenderiye'ye gönderdiği o meşhur putların ve tapınakların yıkılması emrinden bahsediyor. Evet, kütüphanelerin falan da zarar gördüğü o meşhur olay. Hı hı. Ve bunun sadece fiziksel bir yıkım olmadığını anlatıyor yazar. Bu olay, o kadim bilgeliğin sentezlendiği devasa bilgi ağının kasıtlı olarak çökertilmesiydi. Bekle, yani bu sadece gidelim şu eski heykelleri devirelim meselesi değil. Kesinlikle değil. Bu tam anlamıyla ideolojik bir silme operasyonu. Öyle mi? Sistematik bir şey. Tam olarak öyle. Yalnız burada Metin bu dönemi çok keskin bir şekilde eleştirirken çok önemli bir ayrım yapıyor. Blavatsky'nin eleştirisi kesinlikle İsa'nın saf, ahlaki ve ruhsal öğretilerine değil. Ha, orası çok önemli bak. Yani Hristiyanlığın özüne karşı bir düşmanlık yok. Asla yok. Hatta o saf öğretilerin özünde çok büyük bir ezoterik hakikat yattığını savunuyor. Peki kime karşı çıkıyor o zaman? Karşı çıktığı şey, bu saf bilgeliği alıp kendi gücünü pekiştirmek için dogmatik, kurumsal bir yapıya dönüştüren sistemin kendisi. Anladım. Dogmatizme karşı bir duruş var. Aynen. Zaten metin dogmalara hapsolmamış ama gerçek Hristiyanlık erdemlerini yaşatan isimleri çok saygıyla anıyor. Atıyorum Peter Cooper veya Elizabeth Thompson gibi figürleri örnek veriyor mesela. Yani asıl hedef serbest düşünceyi boğan ve sadece körü körüne itaati dayatan o kurumsallaşma. Tam da bu. Ruhsal araştırmayı bitiren şey bu dogmatizm çünkü. Tamam, hadi bunu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü bir inanç sisteminin kurumsallaşması ve asıl kurucularının vizyonundan, hani o orijinal fikrinden uzaklaşması bana çok tanıdık bir hikaye gibi geldi. Nasıl yani? Şöyle düşün, modern dünyada bunu şirketlerin acımasızca el değiştirmesinde falan bile görüyoruz. İngilizce'de hostile takeover derler ya, düşmanca devralma. Hı hı, evet. Ortada orijinal, devrimsel bir fikir vardır. Antik filozofların fikirleri diyelim buna.
Sonra devasa kurumsal bir yapı gelir, o fikrin patentlerini alır, kurucuları kapı dışarı eder. Çok iyi bir noktaya değindin. Sonra da o fikrin içini boşaltır, ambalajını değiştirip kitlelere kendi malıymış gibi satar. Peki, İskenderiye'deki bu yıkımdan sonra o kadim sırlar tamamen buharlaşıp yok mu oldu? İşte burası büyüleyici. Blavatsky'nin tezinin en çarpıcı yanlarından biri bu zaten. Hayır, sırlar tamamen yok olmadı. Nereye gitti peki? Kadim gizemler, dogmaların içine gizlenerek şekil değiştirdi. Nasıl yani? Bildiğimiz dogmaların içinde aslında kadim sırlar mı saklı? Evet, yeni kurulan o dev yapılar kendi temellerini atarken eski dünyanın mistik sembolizmini çaldılar ve bunu harfı harfine inanılması gereken tarihi ve fiziksel olaylara dönüştürdüler. İnanılmaz. Yani ruhsal bir uyanışı, içsel bir dönüşümü anlatan sembolik bir mitoloji, aniden kelimesi kelimesine yaşanmış bir tarih dersine çevrildi. Aynen öyle oldu. Yani hazine sandığı yok edilmedi, sadece içindeki altının gerçekte ne anlama geldiği kitlelere unutturuldu. Ve sandığın üzerine de yepyeni, kurumsal ve çok ağır bir kilit asıldı. Kimse açıp içine bakmasın, sadece sandığa tapsın diye. Kesinlikle. Efsaneyi gerçeğe, sembolü de dogmaya çevirmek, o bilginin içindeki dönüştürücü gücü pasifize etmenin en iyi yolu sonuçta. Bu gerçekten çok mantıklı ve bir o kadar da ürkütücü bir mekanizma. Peki, madem bu sırlar dogmaların içine böyle şifrelendi, bu şifrenin tam merkezinde ne var? İnsanın kendisi var. Okuduğum kadarıyla kaynak metin işe kozmostan veya tanrılardan önce doğrudan insanla başlıyor zaten. Doğru. İnsanın yapısıyla ilgili bugün bize öğretilenden çok ama çok daha karmaşık bir tablo çiziyor sanırım, değil mi? Evet, hem de nasıl. Modern dünyada bize genellikle insanın ikili bir doğası olduğu söylenir. Nedir bu? Beden ve ruh. Evet, fiziksel olan ve olmayan. Bu kadar basit öğretiliyor hepimize. Oysa Blavatsky'nin incelediği antik kaynakların neredeyse tamamında bu denklemin eksik olduğu, hatta bu eksikliğin kasıtlı olduğu vurgulanır. İnsan ikili değil diyorsun yani. Antik bilgeliğe göre insan üçlü bir yapıya sahiptir. Beden, hayvansal yani astral ruh ve ilahi ruh. Bir saniye bekle, bu üçüncü bileşen işleri tamamen değiştiriyor. Hem de kökünden. Şimdi beden kavramı net, ona hepimiz aşinayız. Kemik, et, kan. Peki astral ruh ile ilahi ruh arasındaki bu devasa ayrım neden bu kadar kritik? Bize hep ikisinin aynı şey olduğu öğretildi. Ruh ruhtur yani. İşte antik bilgeler için bu ikisini birbirine karıştırmak, bir insanın yapabileceği en büyük, en trajik felaketti. Yok artık, o kadar mı? Kesinlikle. Mesela Platon bu ayrımı çok net yapar. Ruhu, psuşe olarak adlandırır Hı hı. ve psişenin önünde iki yol olduğunu söyler. Eğer bu psiş, yüksek akıl ve ilahi öz olan nus ile birleşirse hakikate ulaşır. Yani ölümsüzleşir, öyle mi? Evet, ancak bu ruh sadece dünyevi arzuları ve korkuları temsil eden agnoya ile birleşirse mantıksızlığa sürüklenir ve sonunda ruhsal olarak ölür. Ruhsal olarak ölmek mi? Bu çok ağır bir kavram. Paulus'un yazılarında da benzer bir üçleme vardır mesela. Beden der, psişik varlık der ve içsel varlık der. Farkları ne bunların günlük hayatta? Şöyle anlatayım. Astral ruh, senin o dünyevi kişiliğindir. Hırslarındır, korkularındır, sosyal medyada kaç beğeni aldığını dert eden kısmındır. Yani egomuz diyebilir miyiz biraz? Kesinlikle diyebiliriz. İlahi ruh ise evrensel olanla doğrudan bağlantılı olan, senin içindeki o saf, sarsılmaz ve sessiz gözlemcidir. Mısır inançlarını incelediğimiz bölüm, bu yapıyı adeta mikroskop altına alıyor resmen. Evet, Mısırlılar bu konuda çok detaycı. Yani bırak üçü K, Kahaba, Ba, K falan diyerek 6 farklı katmandan bahsediyorlar. Onların anatomi anlayışı ruhsal düzeyde çok gelişmişti. Ama benim asıl takıldığım ve açıkçası beni biraz dehşete düşüren kavram bu ikinci ölüm meselesi oldu. Mısır inancında ve vahiy kitabında geçen sembolizmden bahsediyorsun. Aynen. Ateş Gölü'nde ikinci ölüm falan diye bir şey var. Blavatsky bunun sadece dindar insanları korkutmak için uydurulmuş bir taktik olmadığını, basbayağı spiritüel bir fizik kuralı olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor, bu mekanizma aslında metnin en derin felsefi argümanlarından biridir. Nasıl çalışıyor peki bu sistem? Bize aydınlat biraz. Şimdi
Fiziksel ölüm hepimizin bildiği gibi sadece bedenin yani en dıştaki o etten kabuğun dağılmasıdır. Tamam, orada sorun yok, toprağa karışıyoruz. Ancak ikinci ölüm çok daha vahim bir varoluşsal krizdir. Eğer bir insan hayatı boyunca sadece astral ruhuna yatırım yapmışsa, Yani sadece hayvansal dürtülerine, paraya, şöhrete, maddi hırslarına odaklanmışsa? aynen öyle. Ve içindeki o sessiz gözlemciyle, ilahi ruh ile hiçbir bağ kurmamışsa, fiziksel ölümden sonra geriye sadece o astral kabuk kalır. İlahi olan kısım çoktan çekip gitmiş oluyor yani. Evet. Ve astral formda enerjisel olarak maddi dünyaya bağlı olduğu için kendi kendini besleyemez. Zamanla o da erir, çözülür ve tıpkı bir rüyanın bitmesi gibi yok olur. Yok oluş. Bilincin tam anlamıyla silinmesi diyorsun. Kesinlikle. İşte bilincin tamamen silindiği bu durum ikinci ölümdür. Eski bilgeler fiziksel ölümden zerre kadar korkmazlardı. Onların bütün hayatları boyunca asıl engellemeye çalıştığı şey bu ruhsal çözülmeydi. Oha! Yani mesele iyi bir insan ol ki öldükten sonra cennete git gibi basit, çocuksu bir ödül ceza sistemi değil. Asla değil. Bu resmen varoluşsal bir hayatta kalma mekanizması o zaman. Tam olarak bir hayatta kalma mücadelesi. Bak, dinleyicilerimiz için bunu biraz daha basitleştirelim. Şöyle bir astronot metaforu yapalım. Harika olur, dinliyorum. Beden bir uzay kıyafeti. Hı hı. Astral ruh, o kıyafetin içindeki astronotun kendisi. Yani onun dünyevi psikolojisi, oksijenin bitiyor mu paniği, korkuları falan. Evet, çok doğru. İlahi ruh ise o astronotu dünyadan izleyen, ona oksijen ve talimat gönderen Houston'daki görev kontrol merkezi gibi. Mükemmel bir benzetme. Yani antik gizem okulları da aslında astronota sürekli Houston'la bağlantıyı koparma, yoksa o uzay kıyafetinin içinde uzay boşluğunda erir gidersin demenin bir yoluydu. Kesinlikle öyle. Platon'un bedeni ruh için bir hapishane veya mezar olarak görmesinin sebebi de tamamen buydu zaten. Eğer astronot sadece o kalın kıyafetten ibaret olduğuna inanırsa, iletişim koptuğunda onun için her şey bitmiş demektir. Bu içsel mimariyi anladıktan sonra Blavatsky bizi çok daha büyük bir soruya yönlendiriyor sanki. Makrokozmosa geçiş yapıyoruz, değil mi? Aynen. Madem içimizde evrensel bir ilahi ruh var, o Houston, o görev kontrol merkezi var. Peki bu evrenin kendisi nasıl oluştu? Mikrokozmostan, insandan çıkıp yaratılış mitlerine bakmamız gerekiyor burada. Evet, kaynaklardaki yaratılış mitleri bölümü bence de gerçekten ufuk açıcıydı. Neden sence? Çünkü Kabala'ya bakıyorsun, Keldani inançlarına bakıyorsun, Hint felsefesine gidiyorsun. Hepsi coğrafi olarak birbirinden binlerce kilometre uzakta. Aralarında yüzlerce yıl fark da var üstelik. Hı hı. Ama hepsi şaşırtıcı bir şekilde aynı kozmik hikaye anlatıyor. Hepsinde sonsuzluğun uykudan uyanması gibi bir fikir var. İsimleri farklı sadece galiba. Tabii. Kabala'da buna Ensof diyorlar, Keldanilerde İlu, Hintlilerde Brahma. Ama benim asıl düşündüğüm ve takıldığım şey şu oldu. Bu sonsuzluk uykudan uyanıp kendini tezahür ettirmek, yani var olmak istediği an ortadan ikiye bölünmek zorunda kalıyor. Çok kritik bir aşama orası. Eril ve dişil olarak, ışık ve karanlık olarak neden o saf mükemmel bütünlük içinde kalamıyor ki? Neden acıya ve karanlığa ihtiyaç duyuyor evren? Çünkü felsefi ve ezoterik mantığa göre mutlak birliğin yani o homojen yapının içinde kendini bilme eylemi var olamaz. Bilinç oluşamaz diyorsun. Aynen öyle. Bir şeyin kendini deneyimleyebilmesi için bir yansımaya, bir aynaya yani bir zıtlığa ihtiyacı vardır. Hint inancındaki Brahma ve Nari bölünmesi tam olarak budur. Anladım. Işığın ne anlama geldiği bilinemez. Kötülük olmadan iyiliğin, acı olmadan neşenin kavranması mekanik olarak imkansızdır o zaman. Kesinlikle imkansızdır. Bu zıtlıklar evrenin bir hatası değil, kendini bilme sürecinin zorunlu matematiksel araçlarıdır. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani kaynaklara göre bizim bugün hayatımızda deneyimlediğimiz acılar, zorluklar veya dünyadaki o karanlık dediğimiz kötülükler evrenin sistemine sonradan sızmış bir virüs falan değil. Hayır, asla bir virüs değil. Tam tersine ışığın yani o ilahi ruhun kendi değerini ve gücünü anlaması için sisteme kasıtlı olarak eklenmiş bir yazılım özelliğiymiş. Aynen öyle. Metin burada ayartılma fırını diye çok güçlü bir kavram kullanıyor İngilizce'de. Furnace of Temptation. Ayartılma fırını.
Çok sert bir tabir. Bunu içindeki saf cevheri ortaya çıkarmak için altının o devasa yüksek ateşte eritilmesi gibi düşünebiliriz. Anladım. Cüruftan arındırmak için o ateşe girmek zorunda. Evet. Gnostik inançlardaki o meşhur ruhların maddeye düşüşü kavramının temeli de budur zaten. Ruhlar bu ağır zorlayıcı maddi boyuta kazara ayakları takılıp düşmediler. İsteyerek indiler o zaman. Bu sınanma ateşinden geçmek için indiler. Bilinçsiz bir saflıktan çıkıp bilinçli bir bilgeliğe ulaşmak için. Test edilmemiş bir iyiliğin anlamı yok diyorsun. Eski teolojide test edilmemiş, sınanmamış hiçbir erdemin değeri yoktur. Hedef her zaman o sınanmadan sonra ilk kaynağa, o bütünlüğe geri dönmektir. Gnostiklerin Pleroma'ya, Budistlerin Nirvana'ya dönüş dedikleri şey, işte bu ateşten başarıyla çıkmış ruhun yuvaya yolculuğudur. Bekle. Eğer varoluşun asıl amacı bu ağır madde dünyasında sınanmak ve sonra uyanıp o ilahi kaynağa geri dönmekse, kadim bilgeler, mistikler, bu dönüşü sadece öldükten sonra mı deneyimlediler? Yoksa yaşarken bu görünmeyen güçlere, ilahi kaynağa erişmenin yolları da var mıydı? Tabii ki yaşarken erişmenin yolları vardı ve bu bizi doğrudan Blavatsky'nin en sert tartışmaları açtığı konuya getiriyor aslında. Neymiş o konu? Görünmeyen güçlerle etkileşime geçenler, yani üstatlar, İngilizce tabiriyle adepts, ile medyumlar arasındaki o devasa uçurum. Bu nokta 19. yüzyıldaki ruhçuluk akımına metnin indirdiği en büyük darbedir bence. Kesinlikle öyle. Çünkü bugün doğaüstü veya parapsikolojik denilen her şeyi biz tek bir çuvala dolduruyoruz. Ama Blavatsky, bir üstad ile bir medyum arasında tamamen zıt iki mekanizma olduğunu söylüyor. Evet, üstad dediğimiz kişi, yani inisiye olmuş bir bilge, iradesi çelik gibi olan biridir. Bilinci yerinde midir bu süreçte? Tamamen bilinçlidir. Etrafındaki doğa güçlerini kendi içsel ilahi iradesiyle yönlendirir. Doğudaki yogilerin ulaştığı o derin samadhi hali böyledir mesela. Güçlerini dışarıdan değil, içeriden alıyorlar yani. Aynen. Onlar güçlerini kendi içlerindeki o ilahi ruhtan alırlar ve tam bir kontrol halindedirler. Peki ya medyumlar? Blavatsky'nin medyum tasviri gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor metinde. 19. yüzyılda herkes ruh çağırma seanslarında masa etrafında toplanıp ölülerle falan konuştuklarını sanıyordu. Evet, bir de trend olmuştu o dönem. Ama metin bu durumun çok daha farklı ve karanlık bir mekanizması olduğunu iddia ediyor. Medyumlar aslında kiminle veya neyle konuşuyordu o masalarda? Medyumluk durumu, üstadın o aktif iradesinin tam tersidir. %100 bir pasiflik halidir. Kendini bırakma hali yani. Evet, medyum iradesini ve bedeninin kontrolünü tamamen dışarıya bırakır. Metin, bu seanslarda medyumun bilincinin geri çekildiğini ve bedeninin adeta boş bir karkas, boş bir ev olarak kaldığını açıklar. Terk edilmiş bir ev gibi. Ve dehşet verici iddia şudur, o masalarda hareket eden eşyalar, tıkırdayan sesler, çoğu zaman ölen kişilerin o bilge ruhları falan değildir. Nedir peki? Çoğu fiziksel fenomen bizzat medyumun kendi içindeki o pasif, kontrolsüz astral bedeni tarafından bir rüya durumundaymışçasına mekanik olarak üretilir. Metin buna Scinlekka diyor. Kendi kendilerine yapıyorlar ama farkında değiller. Bazen öyle. Veya daha kötüsü, o boş bırakılan bedene etrafta dolaşan düşük seviyeli elementaller veya vampirvari astral kalıntılar geçici olarak yerleşiverir. İnanılmaz tehlikeli bir durum bu. Sanki zihninin kapılarını sonuna kadar açıp içeri kimin veya hangi sokak serserisinin gireceği umurumda değil, yeter ki benim bedenimi kullanıp birileri konuşsun demek gibi bir şey. Tam olarak öyle bir körlük. Üstad ile medyum arasındaki farkı iyice somutlaştırmak için otonom sürüş metaforu yapalım bence. Nasıl yani? Arabalar üzerinden mi? Aynen. Üstad, arabayı mükemmel bir şekilde kullanan usta bir şoför gibi. Direksiyon onda, gaz onda, nereye gideceğini biliyor. Medyum ise seyir halindeyken direksiyonu bırakıp gözlerini kapatan ve arabaya dışarıdan kimin binip kontrolü alacağını umursamayan biri. Sonra araba bir yere çarpınca da bunu mucize sanıyor. Bu analoji tek kelimeyle kusursuz oldu. Pasifliğin getirdiği o karanlık tehlike tam da budur işte. Demek ki direksiyonu bırakmamak gerekiyor. Farkı ne ikisinin?
Hipnoz altındakilerin veya transa geçen medyumların o kahin gibi anlattıkları vizyonlar sadece o bulanık alt katman olan astral yansımalardır. Oysa antik dönemin o büyük filozofu Plotinus'u düşün. Evet, metinde ondan çok bahsediliyor. Plotinus, 66 yıllık yaşamında yalnızca 6 kez o Tanrı'yla tam birleşme haline ulaşabildiğini söylemiştir. Ve bu hal tamamen aktif, bilinçli ve şuurun en üst düzeyde olduğu bir andı. Direksiyonu bir başkasına bırakmak değil, evrensel akılla tek vücut olmaktı mesele. Vay be, sadece 6 kez. Tamam, medyumluk pasif bir cehalet ve tehlike barındırıyor diyelim. Ancak metnin ilerleyen bölümlerinde görünmeyen dünya ile etkileşime geçmenin çok daha aktif, sistemli ama bir o kadar da karanlık yollarından bahsediliyor. Evet, okült dünyanın daha derinlerine iniyoruz orada. Yasaklı antik ritüeller, gizemli simya efsaneleri ve özellikle kanın gizemi. Ah, kan konusu. Çok kritik. Neden antik dünyada kan sadece sembolik bir sıvı değil de görünmeyen güçleri manipüle etmek için kullanılan bir tür kozmik teknoloji olarak görülüyordu? Çünkü antik okültistlerin gözünde kan sıradan biyolojik bir madde değildi. Blavatsky'nin İngilizce tabiriyle o materialized vital light, yani materyalize olmuş, fizikselleşmiş yaşam ışığıydı. Yaşam enerjisinin sıvı hali diyebilir miyiz? Aynen öyle. Evrensel yaşam enerjisinin fiziksel dünyadaki en yoğunlaşmış formuydu. Ruhsal ile fiziksel arasındaki köprüydü adeta kan. O yüzden mi bu kadar kıymetliydi ritüellerde? Tabii. Musa'nın veya antik Hint yasalarının kan tüketmeyi neden bu kadar şiddetle yasakladığı da burada anlam kazanıyor aslında. Neden yasaklamışlar ki? Sırf hijyen mi? Hayır, hijyen değil. Onlar için kan içmek, başka bir canlının yaşam özünü kaba bir şekilde gasp etmek demekti. Ruhsal bir suçtu yani. Fakat Baal rahipleri veya antik dönemdeki o karanlık kültler bu yaşam özünü gasp etmekten hiç çekinmiyorlardı gördüğüm kadarıyla. Çekinmek ne kelime, bunu özellikle kullanıyorlardı. Metinde akan kanın buharının ritüellerde nasıl kullanıldığına dair inanılmaz açıklamalar var. Ve bu inanç bana kara büyüden ziyade karanlık bir fiziğe, doğaüstü bir mühendisliğe benziyor. Kesinlikle çok sistematik bir mühendislikti. O ritüellerin arkasında çok belirli bir mekanizma yatıyordu. Nasıl bir mekanizma? Ruhları nasıl çağırıyorlardı? Antik inanışa göre, astral dünyadaki varlıkların fiziksel dünyada görünür hale gelebilmeleri için yoğun bir maddeye ihtiyaçları vardı. Çünkü ruhlar tek başlarına ağırlıksız ve şeffaftır. Evet, bizim boyutumuza tutunamıyorlar normalde. İşte Baal rahipleri, kurban edilen hayvanların veya insanların kanından çıkan o buharı bir tür astral inşaat malzemesi olarak kullanıyorlardı. Oha, inşaat malzemesi mi? Taze kanın yaydığı o yoğun yaşam enerjisi buharı, çağrılan o görünmez ruhun o enerjiyi emmesini sağlıyordu. Ruh, o buharı emip geçici bir fiziksel forma, görünür bir bedene bürünüyordu. Yani kan, o varlıklara fiziksel dünyada tutunmaları için, onlarla iletişim kurabilmek için verilen geçici bir elbiseydi resmen. Tam olarak öyle. Bu tüyler ürpertici gerçekten. Ama kendi içindeki o karanlık mantığı anladığında insan büyülenmeden edemiyor. Kurban ritüellerinin tarih boyunca neden bu kadar ısrarla devam ettiğini anlamak şimdi mümkün. Sadece tanrıları yatıştırmak için değil de o kurbanlar. Kelimenin tam anlamıyla fizik ötesi varlıkları bu boyuta çekmek için, o yaşam ışığını bir tür pil, bir yakıt olarak kullanıyorlardı demek ki. Aynen öyle. Peki ya sinyacıların efsaneleri, Marco Polo'nun bahsettiği o çok uzun yaşayan Hintli yogiler falan var metinde veya Paracelsus'un ölümsüzlük iksirleri. Onlar da mı bu fiziksel formla oynamanın yollarını arıyorlardı? Kan gibi. Simya söz konusu olduğunda Blavatsky sıradan kimya ile ruhsal simya arasındaki farkın altını çok net çizer. Nedir o fark? İksir yapmıyorlar mıydı? Paracelsus'un bahsettiği efsanevi Mercurius Vitae veya ölümsüzlük iksirleri öyle laboratuvarda kaynatılan fiziksel sular değildi. Simyacılar aslında metallerin ruhsal özlerinden bahsediyorlardı metne göre. Gümüşün aurası falan diyorlar metinde, değil mi? Evet, gümüşün aurası dedikleri o şey aslında maddenin içindeki saf, bozulmamış yaşam enerjisini çekip çıkarma sanatıydı. Ama burada çok önemli bir nüans var. Nedir?
Simyacıların amacı asla ve asla bedeni sonsuza dek yaşatıp böyle dünyevi zevklere, hırslara dalmak falan değildi. Neden yaşamak istiyorlardı ki o kadar uzun süre o zaman? Hatırla, beden onlar için bir hapishaneydi zaten. Evet, uzay kıyafeti demiştik. Ancak o hapishane aynı zamanda ilahi ruhun evrenin gizemlerini çözebilmesi için ihtiyaç duyduğu bir okuldur. Sınanma fırını. Aynen. O efsanevi iksirlerin tek amacı bu fiziksel kabuğun dayanıklılığını arttırarak ruhun o derin spiritüel aydınlanmaya ulaşması için ihtiyaç duyduğu zamanı satın almaktı. Yani zaman kazanmak için o iksirleri arıyorlardı, bedene tapmak için değil. Kesinlikle zaman kazanmak için. Yoksa beden umurlarında değildi. Vay canına. Ya gerçekten İskenderiye'nin o yıkılan alevler içindeki kütüphanelerinden yola çıkıp nerelere geldik? Derin bir yolculuk oldu. Hem de nasıl. Doglaların içine şifrelenen o kadim gerçeklerden başladık. İçimizdeki o korkutucu ama muazzam beden, astral ruh ve ilahi ruh üçlemesine indik. Evrenin zıtlıklar üzerine kurulu doğasını konuştuk. Evet, evrenin var olabilmesi için neden karanlığa ihtiyaç duyduğunu, o sınanma ateşinin bir hata değil bir özellik olduğunu gördük. Medyumların o tehlikeli, pasif uykusuna karşılık üstatların iradesine şahit olduk, otonom sürüş metaforumuzla. Ve en sonda kanın ritüellerdeki okült kullanımıyla görünmez varlıklara nasıl fiziksel kıyafetler dikildiğini anladık. Ya tüm bunlar gerçekten inanılmaz. Bence tüm bu anlattıklarımız sadece tarihsel bir merakın veya fantazinin çok ötesinde şeyler. Antik filozofların binlerce yıl boyunca titizlikle inşa ettiği insanın kendini bilme yolculuğunun en karmaşık haritası bu. Blavatsky'nin de bu metinle yapmaya çalıştığı şey, o çalınan haritayı bize geri vermek aslında. Ve işte bu harita sevgili dinleyici, aslında senin için neden kritik bir önem taşıyor biliyor musun? Neden? Çünkü binlerce yıl önce o Mısır tapınaklarında, Keldani gözlemevlerinde veya Yunan akademilerinde sorulan soru, bugün senin için de tamamen aynı. Bizim gerçekten ölümsüz olan kısmımız hangisi? Çok güçlü bir soru. Ve eğer bu kadim bilgeler haklıysa, eğer senin gerçek benliğin, o sürekli endişelenen, sosyal medyada onay bekleyen, acıkan, korkan, astral ruh değil de içindeki o sessiz, gözlemleyen, sarsılmaz ilahi ruh ise kendi kendine şunu sorman gerekiyor. Günlük hayatının, enerjinin, zamanının yüzde kaçını sadece o uzay kıyafetini cilalamak, o geçici arzuları tatmin etmek için harcıyorsun? Çoğumuz %99'unu harcıyoruz maalesef. Belki de insanlığın önündeki bir sonraki büyük evrim adımı dışarıda yeni bir teknoloji veya cihaz keşfetmek değil, içimizde susturduğumuz o en eski, o en bilge sesi yeniden duymayı öğrenmektir. Düşünmeniz için bu fikri size bırakıyoruz. Bu derinlemesini incelememizde bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki sırrı çözmek için tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.